Lanet, Allah'ın rahmet ve affından uzak kalan kimselerin veya toplumların uğradığı feci son. Bu sona uğrayanlar tarihte büyük bir yok oluşa tanık olmuşlardır. Üstelik büyük bir servete, ilme ve refaha sahipken. Tarih sanki tekrar ediyormuşçasına insanoğlu hep aynı sonu yaşamaktadır. Ne zamanki yükselişe geçse, büyük ilme ve refaha sahip olsa, sanki kendisini büyük bir yok oluşa hazırlarmışçasına kibir ve sapkınlık etrafını sarıp bu süreci başlatmaktadır. Evet, bu videoda sizlere lanetle ilgili bilgileri, lanetli sayılan objeleri ve bilinen tarihin en erken dönemlerine uzanıp lanetlenmiş kişi veya toplulukların ne tür lanetlere maruz kalarak yok oldukları hakkında bazı bilgiler vereceğim. Konu ibret alınması gereken birçok bilgi içermektedir. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Lanet kelimesi günümüzde değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Filmlerde ve toplumlarda bazen cool olurum düşüncesiyle söylenen Senin lanet olası koca aptal seni. bu kelime günümüzde beddua anlamında bazen de büyü yapılmış obje anlamında kullanılmaktadır. Fakat lanetin gerçek anlamı yaratıcının sevgi ve ilgisinden yoksun olan kafirlere atfedilen bir sonun habercisidir. Beddua ve büyü anlamında kullanılan lanetten bahsetmeden önce geçmişe gidip kavimlerin yok oluşlarına bir göz atalım. Ad kavmi, Orta Doğu ve Mezopotamya bölgesinde bulunan diğer kavimlerden uzak bir bölge olan Güney Arabistan'da yaşamaktaydı. 90'lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguyu, muhteşem Arap şehri bulundu. Efsanevi Arap şehri bulundu. Kumların Atlantis'i Ubar başlıklarıyla verdiler. Verimli toprakları olan bu kavim, otu, suyu ve çeşitli nimetleri bol, bağlık bahçelik bir yerdi. Yerin üzerinde gürül gürül akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü hayvanları, yer altında da muhtelif su depoları ve köşkleri vardı. Hatta Ahkaf mıntıkası İrem adıyla tanınmıştır. Meşhur İrem bağları tabiri oradan gelmektedir. Bu kadar güzelliği bir arada barındıran bu kavmin yaptıkları ise kan dondurucu nitelikteydi. Onlar ilahi istikametten o kadar ayrıldılar ki Samet, Samut, Sada ve Heba adlı putlar edindiler ve onlara tapmaya başladılar. Zalim ve gaddar oldular. Güçsüzleri kimsesizleri eziyorlardı. Zavallı kimseleri yüksek binaların üstüne çıkartır, oradan aşağıya atarlardı. Sonra onun parçalanmış manzarasını seyreder ve bundan zevk alırlardı. Yani kalpleri bu kadar katılaşmıştı. Zulüm akıl almaz derecede artmıştı. Zayıf kabilelere baskınlar yapıp mallarını yağmalarlardı. Ad kavmine elçi olarak gönderilen Hazreti Hud, kavmine kendisinin Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçi olduğunu belirtmiş ve insanları Allah'tan korkup sakınmaya çağırmıştır. Yalnızca Allah'a kulluk etmelerini, aksi takdirde Allah'ın kendilerini azaba uğratacağını belirterek kavmini bu azaba karşı da uyarmıştır. Ancak sapkın Ad kavmi tüm çağrılara rağmen Hazreti Hud'a karşı gelmiş, onun kendilerini çağırdığı yola tabi olmayı kabul etmemişlerdi. Kavmin kendilerine azap getirecek olan bulutu gördükleri, ancak bunun gerçekte ne olduğunu anlayamadıkları ve bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir. Çünkü çöl kumunu kaldırarak ilerlemekte olan bir kasırga da uzaktan bir yağmur bulutuna benzer. Ad kavmi insanların da bu görüntüye aldanmış ve azabı fark etmemiş olmaları mümkündür. En doğrusunu Allah bilir. Nuh tufanından sonra ilk helak olan kavim Hud aleyhisselamın bu Ad kavmi olmuştur. Ad kavminin kalıntısı olduğu düşünülen kumların Atlantis Ubar'da metrelerce kalınlıkta bir kum tabakası altından çıkarılmıştır. Hicr halkı veya Semud kavmi. Aslında aynı kavim oldukları tahmin edilmektedir. Nitekim Semud kavminin bir başka ismi de Ashab-ı Hicr'dir. Semud kavmi, Hz. Salih'in tüm uyarılarına rağmen Allah'ın varlığı ve Hz. Salih'in peygamberliği hakkında kuşkulara kapılmaktaydı. Hz. Salih, kendisine itaat edip etmeyeceklerini denemek için kavmine sahip oldukları suyu bu dişi deve ile paylaşmalarını ve ona zarar vermemelerini söyledi. Kavminin Hz. Salih'e cevabı ise bu deveyi öldürmek oldu. Semud kavmi kendilerine deneme olarak gönderilen dişi deveyi öldürdükten sonra hemen azaba uğratılmamıştır. Allah inkar edenlerin kurdukları hileli düzenleri boşa çıkartmış ve Hz. Salih'i kötülük yapmak isteyenlerin ellerinden kurtarmıştır. Lut kavmi dünyada daha önce kimsenin yapmadığı sapık işleri, ahlaksızlıkları yapıyor, eşcinsel davranışlarda bulunuyor, azgınlıkta birbirleriyle yarışıyorlardı. Kendi eşlerini bırakıp erkeklerle şehvetli isteklerini gerçekleştiriyorlardı. Hz. Lut, Hz. İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Hz. Lut,
onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlara Allah'ın ilahi tebliğini getirdiğinde onu yalanladılar. Peygamberliğini inkar ettiler. Sapıklıklarına devam ettiler. Hz. Lut'a bu sözlerinden vazgeçmezse kovulacağını, eğer doğru söylüyorsa Allah'ın azabını getirmesini istediler. Allah oraya lanetini gerçekleştirmesi için meleklerini görevlendirmişti. Melekler bu kavme yakışıklı erkek kılığında gelmişlerdi. Hz. Lut kavmini onlarla tanıştırdığında onlar bu erkek suretindeki meleklere tecavüz etmeye kalkmışlardı. Melekler Hz. Lut'a karısı dışında ailesini gece buradan alarak uzaklaşmasını emretmişti. Çünkü karısı da lanetliler arasındaydı. Bunun sonucunda da kavim korkunç bir felaketle helak edildi. Hz. Lut'un yaşadığı bu şehrin eski ahitte geçen ismi Sodom'dur. Kızıldeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu kavmin aynı Kur'an'da yazılanlara uygun bir şekilde helak edildiği anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığına göre şehir, İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün yakınlarında bulunmaktadır. Kur'an'da anlatılan Lut kavmi ile ilgili olay, tahminlere göre yaklaşık M.Ö. 1800 yıllarında olmuştur. Lut kavminin uğradığı felaketin teknik yönü, jeologların araştırmalarından anlaşılıyor. Buna göre Lut kavmini yok eden deprem, oldukça uzun bir yer kabuğu çatlağı sonucunda oluşmuştur. Şeria Nehri'nin yatağını oluşturan 190 kilometrelik mesafe boyunca toplam 180 metrelik bir çökme gerçekleşmiştir. Bu durum ve Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 400 metre alçak olması, burada bir zamanlar büyük bir jeolojik olayın meydana geldiğini gösteren önemli delillerdendir. Pompei'nin helakı, Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla gerçekleşmiştir. Vezüv Yanardağı, İtalya'nın özellikle de Napoli kentinin sembolüdür. Yaklaşık 2000 yıldan beri suskun olan Vezüv, ibret dağı şeklinde adlandırılır. Vezüv'ün bu şekilde tanımlanması boşuna değildir. Ünlü Sodom ve Gomorra kentlerinin başına gelen felaketle Pompei faciası birbirine çok benzemektedir. Pompei antik kentinin deniz kenarında çok güzel bir yerde bulunduğu, ticaretin ise en üst düzeyde olduğu, şehirde halkın elit kesimi ile birlikte aydın kişiler ve çok zenginlerin yaşadığı yapılan kazılarda çıkanlardan anlaşılmıştır. Ayrıca Pompei, eğlencenin başkenti ve kumar merkezi olduğu, şehirde bulunan kölelerin dövüş adı altında başka köleler tarafından sırf zenginlerin eğlenmesi için geceleri muazzam dövüşlerin düzenlenerek öldürüldüğü tespit edilmiştir. Spartaküs dizisini izleyenler hatırlayacaktır. Orada yaşayanlar Pompei'de yaşananlar gibiydi. Zevk, sefa, fuhuş, kumar, alkol, eşcinsellik has safhada olan ve günah dolu Pompei, vahşet ve insanlık dışı her şeyin yaşandığı, şehirde adam başı fuhuş evleri olduğu görülüyordu. Bu da Pompei'nin sapıklıktan helak olan kavimlerden biri olduğunu göstermektedir. Vezüv'ün batı yamacında Napoli, doğu yamacında ise Pompei kenti yer alır. Yaklaşık 2000 yıl önce yaşanan bir lav ve kül felaketi bu kentin insanlarını ani bir biçimde yakalamıştı. Felaket öylesine ani olmuştu ki her şey 2000 yıl öncesinde olduğu gibi kaldı. Tarihi kayıtlar şehrin yok olmadan önce tam bir sefahat ve sapkınlık merkezi olduğunu gösteriyordu. Pompei'nin eski yerinde bugün olaylar pek fazla değişmiş değil. Napoli'nin sefahat mahalleleri Pompei'den hiç aşağı kalmıyor. Capri Adası, eşcinsellerin ve çıplakların kamp yaptıkları bir üst durumunda. Capri Adası, turizm reklamlarında eşcinseller cenneti olarak tanımlanıyor. Sonuçta yine bölge halkının aynı tür bir yaşamı seçtikleri görülüyor. Nuh kavminin önde gelenleri, Hz. Nuh'u onlara karşı üstünlük elde etmeye çalışmak, yani kişisel çıkarlar aramak gibi basit bir suçlamayla karalamaya çalıştılar ve ona deli damgası vurmak istediler. Onu gözetlemeye, baskı altında tutmaya karar verdiler. Tahmin edilecektir ki bu kavimde de sapkınlık, kibir ve Allah'ın varlığına inanmama söz konusuydu. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a inkar edip zulmedenlerin suda boğularak azaplandırılacağını ve iman edenlerin kurtarılacağını haber verdi. Sözü edilen azap vakti geldiğinde yerden sular ve coşkun kaynaklar fışkırdı ve bunlar şiddetli yağmurlarla birleşerek dev boyutlu bir taşkına neden oldu. Yapılan arkeolojik, jeolojik ve tarihi çalışmalar olayın Kur'an'da anlatıldığı şekilde meydana geldiğini göstermektedir. Eski çağlarda yaşamış birçok uygarlığa ait tabletlerde ve elde edilen birçok tarihi belgede tufan olayı, kişi ve yer isimleri farklılık gösterse de çok büyük benzerliklerle anlatılmış ve sapkın bir kavmin başına gelenler bir ibret kaynağı olarak çağdaşlarına sunulmuştur. Nuh kavminin uğradığı tufanın bulunduğu bölge mi yoksa tüm dünyayı mı kapladığı konusunda hala bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bununla ilgili yayınlayacağım bir videoda bu konulara değineceğim. Sebe halkı, Ad kavmi bölümünde bahsettiğimiz Güney Arabistan'da yaşamış olan 4 büyük uygarlıktan birisidir. Bu toplumun refah seviyesi çok yüksekti. Kuvvetli ve kalabalık orduları vardı. Milattan önce 24 yılında
Başkenti Mağrib'e sefer yapan dönemin tartışmasız en güçlü devleti olan Roma İmparatorluğu Mısır valisi Marcus Aelius Gallus yönetimindeki bir ordusunu ağır bir yenilgiye bile uğratmıştı. Sebe, ılımlı bir politika izleyen ancak gerektiğinde şiddet kullanmaktan da çekinmeyen güçlü bir devlet tablosu çiziyordu. Gelişmiş kültürü ve ordusuyla Sebe devleti tam anlamıyla zamanında o bölgenin bir süper gücüydü. Halk eğlenceye düşkün, gösteriş meraklısıydı. Yüksek binaları, kaleleri ve barajları ile övünüyorlardı. İleri teknoloji ve sahip oldukları refah onları Allah'a unutturdu. Sebe halkı verilen nimetlere şükretmeyip her şeyi kendilerinden bildiler. Halk güneşe ve aya tapıyordu. Hz. Süleyman bunları Hakk'a davet etti. Güneşe, aya değil, Allah'a tapmalarını ve ona kulluk yapmalarını anlattı. Halk davete uymadı. Arim seli ile beraber gelen felaketten sonra bölgede çölleşme başlamış ve tarım alanlarının yok olmasıyla Sebe kavminin en önemli gelir kaynağı da ellerinden çıkmıştı. Allah'ın kendilerini iman etmeye ve şükretmeye çağırmasına kulak asmayan halk sonunda böylesi bir felaketle cezalandırıldı. Selin verdiği büyük tahribattan sonra kavim çözülme sürecine girdi. Sebe halkının yaşadığı ve artık tümüyle ıssız bir harabe konumuna gelmiş olan Mağrib, şüphesiz Sebe halkıyla aynı hatayı işleyen herkes için bir ibrettir. Eski Mısır medeniyeti, Mezopotamya'da aynı tarihlerde kurulmuş şehir devletleriyle birlikte tarihin eski uygarlıklarından biri ve döneminin en ileri sosyal düzenine sahip organize devleti olarak bilinir. Milattan önce 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, Nil nehrinden faydalanmaları ve ülkenin doğal yapısı sayesinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmuş olmaları, Mısırlıların sahip oldukları medeniyetin ilerlemesine büyük katkıda bulunmuştu. Ancak bu uygarlık, Kur'an'da inkar sisteminin en açık ve net tarif edildiği, Firavun yönetiminin geçerli olduğu bir medeniyetti. Büyüklük taslamış, sırt çevirmiş ve inkar etmişlerdir. Bunların neticesinde de ileri medeniyetleri, sosyal ve siyasal düzenleri, askeri başarıları onları helak olmaktan kurtaramamıştı. Mısır topraklarının idaresi, paylaştırılması, gelirleri kısacası ülke sınırları içindeki her türlü mal ve hizmet üretimi Firavun için gerçekleştiriliyordu. Yönetimdeki mutlakiyet, ülkenin yöneticisi olan Firavun'u her dilediğini yaptırabilecek bir güç sahibi kılmıştı. Henüz ilk sülalenin kurulmasıyla birlikte Mısır'ın ilk kralı olan Menes döneminde Nil suyunun kanallar vasıtasıyla halka ulaştırılmasına başlanmış, ayrıca ülkede yapılan üretim kontrol altına alınarak tüm mal ve hizmet üretiminin krala aktarılması sağlanmıştı. Firavun'un çevresinin ve halkının ilahi mesajı kabul etmeyecekleri, zulüm ve işkenceleri sona ermeyeceği kesinlik kazanınca Hz. Musa Aleyhisselam'a İsrailoğullarını bir gece Mısır'dan çıkarması emri verildi. Durumu öğrenen Firavun hemen harekete geçerek büyük bir ordu topladı. Amacı İsrailoğullarını bütünüyle yok etmekti. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Firavun ve ordusu Hz. Musa ve İsrailoğullarına yol vermek için yarılan Kızıldeniz'in yeniden birleşen sular içinde yok olup gitti. Böylece Allah, Firavun ve halkını tapınırcasına sevdikleri şeylerden, çeşmelerden, bahçelerden, hazinelerden, o güzel yerlerden çıkardı ve bunları İsrailoğullarına miras yaptı. Zorba Firavun, Kızıldeniz'in suları arasında artık her şeyin bittiğini, boğulacağını anlayınca, gerçekten İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ama iş işten geçmişti. Cesedi gelecek nesillere ibret olması için denizden kurtarılarak bir tepeye atıldı. Videoyu sonlandırmadan önce şunları söylemek istiyorum. Semavi dinler ve öncesinde Allah halklara ve kişilere birçok yönden uyarılar yapmış ve onları doğru yola teşvik etmeye davet etmiştir. Bu davete uymayanlar helak olmuşlardır. Günümüzde ise artık tüm toplumları büyük bir yok oluş beklemektedir. İster inanın ister inanmayın ama bu son kaçırılmazdır. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Hangi milletten olursanız olun, kötülükten, sapkınlıktan uzaklaşın. İman edin. İnsanlar, hayvanlar ve diğerlerine zulüm, baskı ve eziyet etmektense onları kucaklayın. Çünkü sizin öteki aleme götüreceğiniz en büyük hazineniz bunlar olacaktır. Bu videonun devamı niteliğinde olacak Lanet 2, beddua ve büyü konusu üzerinedir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.